Ruslara gereken cevabı vermiyor? Niçin gazilerimiz ölmesine sessiz kalıyor? Bu nasıl bir korkudur ki kendi hocalarını Ruslar öldürdüğü halde bile sesini çıkaramıyor? Kahrolsun Ruslar! Her şey hazır mı Cemil? Hazır efendi Akbar. İstanbul'un en meşhur lağımcısı iş başında. Güzel. Miloş yanlış yeri bombalıyor. Doğru zamanda doğru yer nasıl bombalanır görecek. Değerli delegeler, pek kıymetli misafirler. Tersane Konferansı'nın 12. ve son gün oturumunu açıyorum. 11 gündür şiddetli tartışmalarla devam eden konferans, umarım bugün bir anlaşmayla neticelenir. Bugün Osmanlı ve Rus delegasyonuna son sözlerini vereceğiz. Ayrıca konferansı takip eden diğer delegasyonlardan söz almak isteyen olursa onlara da söz verebiliriz. Ancak dileğimiz konferansın nihai bir anlaşmayla neticelenmesidir. Tüm delegasyonun bu husus çerçevesinde hareket edeceğini düşünüyorum. Yerleştirdik bitti abi. Tamam. Tamam, alın bakalım. Eyvallah abi. Siz de yoruldunuz ama. Sağ ol. İyi, hadi bakalım. Al bakalım. Eyvallah. Eyvallah. Tamam mıdır? Emrettiğiniz gibi tüm binayı havaya uçuracak miktarda bomba yerleştirdik. Güzel. Konferansın birinci gününden itibaren dile getirdiğimiz isteklerimizin ve şartlarımızın arkasındayız. Bir, Sırbistan'a bağımsızlık verilecek. İki, Karadağ'a bağımsızlık verilecek. Bosna Hersek ve Bulgaristan'a muhtariyet tanınacak. Bu tekliflerimiz kabul edilmediği takdirde Osmanlı'yla savaş kaçınılmaz görünmektedir. Sayın Başkan, Osmanlı hükümeti adına söz istiyorum. Buyurun Mithat Paşa. Rus Çarlığı'nın konferansa sunduğu maddeleri tartışmak üzere Osmanlı hükümeti olarak hazır olduğumuzu beyan etmek isterim. Hepinizin de malum olduğu gibi bu maddeler üzerinde uzun uzun tartışılmaya ve üstünde zaman harcamaya muhtaç maddelerdir. Böylesi önemli bir konunun bu kadar kısa bir sürede karara bağlanması zannımızca büyük bir yanlış olur. Bizim teklifimiz hiçbir ön şart sunmadan bu maddelerin fasılalar halinde ileri bir tarihte tartışılmasıdır. Biz buraya konuyu karara bağlamaya geldik. Türkler oyalama taktiği uyguluyor.
İngilizlerin bu konuda bakışı bizim için önemlidir. Evet, İngilizler de konuşsun. İngilizlerin ne düşündüğünü öğrenelim. Bravo Rızat. Bravo. Kedi olalı bir fare tuttuk. Gidelim. Sayın delegasyon üyeleri, günlerdir süren tartışmaların neticesinde hem Türklerin hem Rusların bakış açısını öğrenme fırsatını bulduk. Bu noktada Balkanlardaki huzur ve güvenin tesis edilebilmesi noktasında bölgenin nüfus yapısı kanaatimize göre belirleyici olmalıdır. Rusya'nın belirttiği gibi Sırbistan ve Karadağ'da Slav nüfus Müslüman nüfusundan daha fazladır. Bu kesinlikle doğru değil. Balkanlarda Müslüman nüfus daha fazladır. Hadiseye bu gerçeklerin ışığında bakacak olursak, Sırbistan ve Karadağ'ın Osmanlı idaresinden ayrılarak tam bağımsız olması gerektiğini düşünüyoruz. İtiraz ediyoruz. Sayın Başkan, itiraz ediyoruz. Ne oluyor şimdi ya? Toplantıya ara verilmesini istiyoruz. Ara verecek bir durum yoktur. Devam edilmeli ya. Lütfen dileğimizi dikkate alınız. Toplantıya ara verilmesini istiyoruz. Olmaz öyle şey. Devam etmek istiyoruz. Lütfen bu talebimizi dikkate alınız Sayın Başkan. Toplantıya ara verilmesini istiyoruz. Devam edilmesi lazım. Evet, demek oluyor ya. Osmanlı hükümetinin teklifi üzerine toplantıya 4 saat ara verilmiştir. Toplantıya ara vermemiz lüzumsuzdur. Devam edelim. Devam edilsin. Evet. Abi devam edilmesi lazım. Devam edelim. Lütfen devam edin. Devam edin. Lütfen sakin olun sayın delegeler. Lütfen sakin olun. Gel buraya çabuk, takviye kuvvet çağır. Emredersiniz komutanım.
sağda bıçak alıyı çağır çabuk. Emredersiniz komutanım. Beyler sakin olun. Merak etmeyin. Takviye kuvvetler geliyor. Şimdi burada olurlar. Daha güvenliğimizi bile sağlayamıyorsunuz paşa. Bir de barıştan söz ediyorsunuz. Lütfen sakin olun. Hiçbir şekilde içinde bulunmadığımız bir durum yüzünden vatandaşlarınız bizi tehdit ediyor. Lütfen sakin olun. Sokağa çıksak bizi linç edecekler. Şimdi hallederiz. Müsaadenizle. Nerede kaldık takviye birlik? Ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok. Gazilerimizi öldürenlerden hesap soracağız. Hesap soracaksın. Öyle mi? Evet. Hesap soracağız. Onlar bizim gazilerimizi öldürdü. Kendi gözlerinizle gördünüz mü lan gazilerin öldüğünü? Görmedik ama biliyoruz. Mustafa. Bak burada kim var? Dolandırıcı Kibar Metin. Bak Mustafa. Katil Hikmet de burada. Yan kesici Cevdet de. Birini unuttun. İpsiz Necmi. Necmi? Hayırdır? Vatansever mi oldun sen? Ha? Efendiler! Bu provokatörlere uymayın! Bu melunların hepsi bu oyunları devletimizi yıkmak için oynuyorlar. Gazilerimiz gayet iyi durumdadır. Bunların hepsi birer yalandan ibarettir. Mustafa doğru söylüyor. Billington yalan söylemez. O sözünün eridir. Komutan. Götürün şu zibitleri. Asker! Alın şunları. Heyetlere söyleyebilirsiniz. Asayiş Berkemal. Meydanı birazdan boşaltacaklar. Bu arayı değerlendirip sefaretlerine gidebilirler. Teşekkürler Mustafa. Mustafa'm. 300 okka kara barut koymuşlar. Eğer bir patlasaydı. Buradan kimse sağ çıkamazdı. Sen bana meseleyi anlattıktan sonra etrafı kolaçan ettim. Binanın etrafında Köstebek Nuri'yi gördükten sonra da iyice kuşkulandım. Anlamadığım bir şey var. Bu adamların işi eğer Köstebek Nuri'ye kaldıysa
Vay hallerine. Efendim, hainler halkı galyana getirip konferansı basmak istemişler. Fakat Filinta Mustafa ve arkadaşları olaya el koyup durumu sakinleştirmişler. Ve provokatörleri yakalamışlar. Beyler sonunda evinize geri döndünüz. Bize derler ki insan evini çok özlermiş. Hiç özlemedim yeminle. Sus lan sus. Konuşma. Efendim Miloş, Akbar'ın baskın yapacağını söylemem gerek. Akbar Miloş'un yerini öğrenmiş Ali. Gerçekten mi Mustafa? Miloş'un gizli mekanını öğrenmiş mi kardeşim? Efendim Miloş'un hayatı tehlikede. Leyla kızım. Dadı, benim acil çıkmam lazım. Hayırdır, ne oldu? Hastanede çok önemli bir işim vardı. Unutmuşum, aklımdan çıkmış. Tamam ama dikkatli ol. Hı hı, peki. Leyla muhtemelen evden çıkmıştır. Gel Ahmet. Bilginin Akbar'ın kulağına gitmesini sağlayın. Tamamdır, siz hiç merak etmeyin. Konferansın bugün bitmesi hepimiz için çok iyi oldu. Yoksa bu herifler bizi burada parçalayacaklardı. Hükümetimizi korkutabilmek ve sindirebilmek için her türlü yolu denediler. Doğru söylüyorsunuz. Fakat İngilizlerin teklifimizi kabul etmesiyle Osmanlı için yolun sonuna gelindi. Artık savaşmaya bile gerek kalmadan istediğimiz her şeyi alacağız. Bu Rusya için büyük başarı. Bunu hemen Moskova'ya bildirmemiz gerekiyor. Düşündüğüm gibi Ruslar büyük tavizler vererek İngilizlerin desteğini almış görünüyor. Peki biz bu durumda ne yapacağız sultanım? Almanların tekliflerini kabul edecek miyiz? Almanlar savaşta bizim yanımızda hareket etmek için Ruslardan daha az mı talepkar olacak Mithat Paşa? Hiç sanmıyorum. Paşa, sen doğru İngiliz sefaretine git. Bizi ne kadar hayal kırıklığına uğrattıklarını söyle. Baş üstüne sultan. Paşa, Kanuni Esasi'nin son hali benim okuduğum ve onay verdiğim hali midir?
Aynen öyledir sultanım. O metne bir madde daha ekleyeceğiz. Padişah istediği zaman devletin her kademesinden memuru görevden alabilir ve lüzum görürse sürgün edebilir. Sizin için de münasip midir? Münasiptir sultanım. Öyleyse haber verin. Kanuni esasiyi ilan ediyoruz. Sus be adam, sus! Tepsiyi niye getirdin? Öyle deme Cabbar abi. Baba yadigarı bu. Eyvallah bacılar. Bundan sonrası bizde. Konferansın son gününde Çarlık Rusyası'yla Birleşik Krallık ortak hareket etme kararı aldılar. Bu durum Osmanlı'nın Rus ve İngilizler tarafından parçalanması anlamına geliyor. Bu vaziyetin büyük Alman çıkarlarına aykırı olduğu kanaatindeyiz. Daha önce Sultan Hamid'e yaptığımız teklif hala geçerliliğini koruyor mu? Cevabın acilen tarafımıza bildirilmesini arz ederim. Gül abi. Koş Mustafa amime haber ver. Tabii Cabbar abi. Buyurun. Yüce Efendi. Leyla? Burada ne işin var? Ben sana çok önemli bir şey olmadığı takdirde buraya gelmemeni söylemedim mi? Söylediniz Yüce Efendi. Lakin Lakin ne? çok önemli bir mesele var. Nedir? Akbar Eyyan buranın yerini öğrenmiş. Bunu nereden biliyorsun? Mustafa ile Ali konuşurken duydum. Emin misin? Evet, kendi kulaklarımla duydum. Akbar Eyyan buranın yerini öğrenmiş. Hatta bu gece buraya saldıracakmış. Sizi öldürecekmiş. Takip edilmediğinden emin misin? Bu bir tuzak olmasın. Yani ben etrafıma baktım. Hayır, takip edilmedim. Buranın yerini nasıl öğrenmiş olabilir? Sen çık. Ben gerekeni yaparım. Dönerken dikkatli ol. Takip edilmediğinden emin ol. Buranın yerini kim fısıldadı acaba? Sana söylediğim gibi Cemil, savaş ihtimali tamamen ortadan kalktı. Bu Osmanlı'nın parçalanacağı anlamına geliyor. Osmanlı'nın parçalanması mühim değil. Mühim olan Sultan Hamid'in tekrar iktidar elinin güçlenmiş olması. Nasıl olur? Sultan bu anlaşmayla büyük miktarda elindeki topraklardan vazgeçecektir.
Ama elinde kalan topraklar üzerinde sağlam temeller kuracak ve tekrar iktidar olacak. Ve en önemlisi bu sultan tahta kaldığı sürece bizim istediğimiz gibi hareket etmemize izin vermeyecektir. Bizi arkamızdan hançerlediniz. Bu yaptığınız Osmanlı-İngiliz dostluğuna hiç yakışmadı. Sözlerinize dikkat edin Mithat Paşa. Etmiyorum. Sözlerime dikkat etmiyorum Sefir Efendi. Ben sizi hürriyet ve meşrutiyet yolumuzda samimi bir müttefik zannediyordum. Hem ben hem sultanımız sizinle defalarca görüştük. Ruslara karşı birlikte hareket etmek konusunda hemfikir olduğumuzu sanıyordum. Ancak konferansta göstermiş olduğunuz tavır bizi sükûtu hayale uğrattı. Ben ve buradaki heyet ancak kraliçemizin emirlerini uygulamakla mesulüz. Hükümetimiz nasıl davranmamız gerektiğini bildirirse öyle davranmak zorundayız. Kraliçenize şunu iletin Sefir Efendi. Dostluklar çok zor kurulur lakin çok kolay yıkılır. Eğer Osmanlı'nın bittiğini düşünüyorsanız ve amacınız Ruslarla bir olup Osmanlı'dan parça koparmaksa koparmaya çalıştığınız her parça boğazınıza dizilecek ve midenize oturacaktır. Sefir Efendi Hazretleri. Burada İngiliz, Rus ve Alman sefaretinden çekilmiş şifreli telgraflar var. Bunları acilen Mustafa'ya deşifre etmesi için gönderin. Bakalım Ruslar İngilizlere ne vaat etmiş? Emredersiniz sultanım. Leyla'yı takip ettirdik ve sanırım Miloş'un gizli yerini bulduk. Hemen baskın yapalım Mustafa. Süreyya'mı kurtaralım kardeşim. Ali, hemen baskın falan yok. Baskın yaparsak Süreyya'nın hayatını tehlikeye atmış olacağız. Adam gibi plan yapacağız. Herkes harfiyen uyuyacak. Öncelikle Garbisi üzerinden Akbar'a haber yollamakla başlayacağız. Şimdi anladım ben Mustafa. O Garbis şerefsizin kaçmasına neden izin verdiğini. İyi plan aslanım. Ahmet, Bekri çıkalım. Amirim. Sultanımız bunların çok acil deşifre edilmesini istiyor. Söylediğim gibi Cemil, planımız sultanı tahttan indirip Şehzade Murat'ı tekrar tahta geçirmek. Daha önce denendi ama başarılı olunamadı. Cemil, bunu başarmak durumundayız. Şehzade Murat eskisinden daha iyi korunuyor. Ordunun ve devletin içinde kalbi kırık ve çok öfkeli adamlar var Cemil. Bunları kullanmalıyız. Acil deşifre etmen lazım. Rus, Alman ve İngiliz sefaretlerinden gelen telgraflar bunlar değil mi? Öyle. Ne kadar sürer? 5-10 dakika içinde hallederim Mustafa. Abdullah bunlar dünyanın en zor şifreleriyle yazılıyor.
Çok zorlandık sen yokken. İyi ki geldin. İyi ki döndüm. De eğer beni meşgul etmezsen sultanımızı bekletmeyelim değil mi? Tabii bu öfkelilerin yanına müttefikler de bulmak şart. Birincisi, bu müttefikler çok paralı olmalı. İkincisi, çok fanatik olmalılar. Doğu masonlarının nihai gayesi yeni Bizans'ı yaratmaktır. Türkler ve Rumlar bir araya gelerek yeni Bizans İmparatorluğunu doğuracaklar. Böylece 3. Roma devri başlamış olacak. O Scalieri adında bir Rum banker. Fransız Doğu Mason Teşkilatı'nın lideri. Tam bir Bizans fanatiği. Bir gün tekrar Hristiyan Bizans'ın bu topraklara hükmedeceğine inanıyor. Ve bu konuda servetini harcamaya hazır. Beni görüştürmek istediğin kişi kim Necat? Bize çok faydası olacak birisi paşam. Ama öncesinde girip kendisine haber vermem gerekiyor. Tamamdır Mustafa. Hepsi çözüldü. Aslansın Abdullah. Vallahi billahi aslansın. Mustafa, yalnız kimseye güvenmemek lazım. Ne Rus'una, ne Alman'ına, ne de İngiliz'ine unutma. Tamam. İyi ki dönmüşüm değil mi? Öleceğiz açlıktan. Ne oranı buranı oynatıyorsun lan? Hadi oğlum hadi. Hadi. Afiyet olsun cacık Fethi. Eyvallah abim. Hancı, yemek getir bize. Paranız var mı Hidayet? Veresiye hiçbir şekilde yok. Bak hancı. Şunlara yakında bak. Sarı sarı altın bunlar. Bunları nereden buldunuz be? Bir yere mi çarptınız gene? Yaşlı bir adam genç karısıyla yeni doğmuş bebesini bir yerden bir yere götürmemiz için verdi bunları. Sen ihtiyar bir adam mı dedin birader? Evet. Genç bir bayan, bir de bebek. Nereden nereye götürdünüz onları? Sana ne kardeşim? Hiç. Yok bir şey. Sordum sadece. Bu kadın açık, renkli gözlü bir kadın mıydı peki? Sana ne dedik ya birader? Dedim ki, bu kadın açık, renkli gözlü bir kadın mıydı? Evet öyle. Ki bu adam kadına adıyla hitap etti mi hiç? İsmini falan söyledi mi? Semiha mıydı, Süreyya mı? Öyle bir şeydi işte. Hem sen bunları niye soruyorsun birader? Nereye götürdünüz onları? Sana ne dedik ya birader?
Miloş'un gizli yerini, kabiresini öğrenmesini sağladık. O da Akbar'a haber verecektir. Rüştü Paşa geldiler. Buyurun paşa. Hoş geldiniz paşa. Hoş bulduk. Sultanım. Evet. Emrettiğiniz gibi Filinta Mustafa şifreleri çözdürmüş sultanım. Sefirin hükümetiyle yaptığı bu yazışmalara bakarsak... Almanlar çok daha açgözlüymüş Mithat Paşa. İstemedikleri bir İstanbul kalmış. Şimdi biz ne yapacağız sultanım? Oturuma verilen ara azalıyor. Sen doğru konferans salonuna git. Ben bir yol çaresini bulacağım. Baş. Bir saat sonra bu fermanı Baba Ali'de okudum. Ardından da top atışları yapılsın. Tellallara haber verin, şehrin 4 bir kısmına duyursunlar. Baş üstüne sultanım. Çıkabilirsin. Emredersiniz sultanım. Sultan sizi çok büyük oyuna getirmiş. Bunu biliyoruz. Mithat Paşa'nın yaptıklarını unutmamak lazım. Çok haklısınız. Ancak sultanı ve Mithat Paşa'yı ortadan kaldırmanın bir yolu daha var. Nedir? Monsieur Scalieri geldiler. Monsieur Scalieri. Korkmanıza gerek yok. Rüştü Paşa, siz ve ben aynı gemideyiz. Uzun süredir Mason locası ve hatta siz kendi kişisel servetinizle büyük bir hayalin peşinde olduğunuzu biliyorum. Rumların ve Türklerin aynı çatı altında toplanıp Bizans İmparatorluğu'nu canlandırmak istiyorsunuz. Haksız mıyım? Konuyu nereye getireceksiniz? Hep birlikte hareket edip Şehzade Murat'ı tekrar tahta çıkarmayı teklif ediyorum. Şehzadenin akıl sağlığı yerinde değil. Biz de bu sebepten dolayı kendisini tahttan indirmek mecburiyetinde kaldık. Biliyorum paşam. Ancak Sultan Abdülhamit'in bu kadar kısa sürede size ve ekibinize neler yaptığını da siz biliyorsunuz. Şehzade Murat'ın Mason olduğuna dair ortalıkta söylentiler var. Evet, kendisi masondur ve teşkilatımızın bir üyesidir. Bu durumda hep birlikte hareket edip ortak hayalimizi gerçekleştirebiliriz. Şehzade Murat'ın tekrar tahta geçtiği, ülkeyi fiilen sizin yönettiğiniz yeni Bizans İmparatoru. Amirim. Miloş'un gizli yerini kabresi öğrenmesini sağladık. O da Akbar'a bilgi verecektir. Eyvallah. Bekri, adamların hepsini topla. Silahlı olsunlar. Akşam için hazır olun. Böylece hem Miloş'un yerini
Hem de ikisinin de adamlarını yakalamış olacağız. Öyle